Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kainatın efendisi olduğu için bütün kainatı içine alabilecek kainat çapında ihbarları var. Kainatın derinlemesine içine girip oradan hüzme manalarla dönüşü var. Biz kainatın içiyle dışı arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. İllet, malul arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. Fiziğin, kimyanın, astronominin birer hakikata dayanmasını ancak ondan öğrendik. İlimlerin birer meçhule dayandığı 20. asırda kainatın efendisinin şerh edici büyük keyfiyetinin nasıl bir mana ifade ettiğini ilimlerden az nasibi olan anlar. İnsan hakikatini onun şerh etmesiyle öğrendik. O tıpkı bir operatör gibi insanı teşrih masasına yatırdı, enine boyuna kesti, biçti, parçaları üzerinde insanı insana tanıttı. İnsan kainatın efendisi sayesinde derinlemesine kendi içine girme yolunu öğrendi. O olmadan biz bizden habersiz yaşıyorduk. Veli'nin ifade ettiği men arafe nefse fekad arafe rabbeh. Nefsini bilen Rabbini bilir sözü
Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde bayraklaştı, ufka dikildi ve insanlar tarafından görünür hale geldi. Ümmeti Muhammed'in çizdiği çizgilerle hangi neticeye gideceği yine onun tarafından şerh edildi. Müstakim bütün hatlar ve bütün inhiraf çizgileri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından anlatıldı. Hangi dönemeçte ümmetinin karşısına çıkacak saadet, arzıyla, tuğluyla, eniyle, boyuyla ümmetine anlatılıverdi. Ve hangi dönemeç başında ümmeti Muhammed'i bekleyen hunhar felaketler mevcut, yine o da onun sayesinde, onun ifadesiyle ümmeti Muhammed'e duyuruldu. O kainatın şarihi, insanın tefsircisi, hakikatların müşkül küşası, müstesna bir zat idi. Yüzlerce, binlerce onun keşfettiği Muhammed'den bahsetsek dahi, mahzen-i esrar olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına bir şey söylemiş sayılamayız. Burada da sadece ümmetin istikbaliyle alakalı mübarek bir sözünün mücmel hulasasını arz edip aşağıya ineceğim. O sahih bir hadisinde لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmaktadır. Konstantiniye, İstanbul muhakkak fethedilecektir. Kasemle ifade buyurduğu bu mübarek sözde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu fetheden emiri tebcil edip göklere çıkarmaktadır. Demek ki Müslüman olacaktır. O emirin askerlerini de tebcil edip semalara çıkaracaktır. Demek ki emirin askerleri de yaman, yavuz Müslümanlar olacaktır. Bu tebşir asli saadette mükemmel bir makes buldu. Anadolu'ya Müslümanlar girdikleri zaman nazarlarını İslam hilafetinin yüzüğü olan İstanbul'a dikmişlerdi. Bu sözlere dikkatinizi rica edecektim. İstanbul, Müslümanların Anadolu'ya ve Batı'ya hakimiyetleri mevzuunda hakimiyetin alameti olan bir yüzük gibiydi. Bunu parmağına kim takarsa onun akıncıları, akıncı beyleri öbür tarafa geçecek, Trakya'ya geçecek, Avrupa işlerine kadar Müslümanlığı götürecek ve Anadolu'ya vahdet getirecek, birlik getirecek, İslam'ın ruhunu getirecek. Liyakati olmayan Yezid de bir ordu teşkil etti. Ta İstanbul önlerine kadar geldi. Yezid liyakatsız olsa dahi onun içinde İstanbul'a fatih olabilecek liyakatlılar vardı. Bugün pek çok merkatlerine şahit olduğumuz ashab-ı kiram, bir kısmı doğru olmasa bile Ebu Eyyubil Ensari, bütün tarihçiler ve kanüsler İstanbul'da yattığında ittifak halindedirler. O da yaşlı olmasına rağmen İstanbul önlerine kadar geldi. Bu yaşlı adamı İstanbul'un önüne kadar getiren bir mana var. Kainatın efendisi İstanbul fethedilecek demişti. Emiri ne güzel emirdir demişti. Ordusu da ne güzel ordudur diye tebcil buyurmuştu. Ebu Eyyubil Ensari o ordunun neferlerinden biri olmak istiyordu. İstanbul'a gazanın, seferin tertip edildiğini duyunca torunlarına, belki torunlarının evlatlarına beni atımın üzerine sağlam bağlayıverin, ben de bu sefere katılmak istiyorum diyordu. Atının üzerinde duracak kadar artık genç olmayan, bütün sindeliğini kaybetmiş bulunan bu insan İstanbul önlerine kadar gelecek. Ama bu bir remizdi. Yüzüğe bir nakış olacaktı. Hilafetin yüzüğüne nakış olacaktı. Oraya geldiği zaman da ağır hastalandı. Artık taşınmaz hale geldi. Vefat edersen beni götürmeyin, buraya gömün diyordu. Ta Fatih ordusunun, İstanbul'u fethedecek ordunun neferatı geldiği zaman onu keşfedecek, bulacaklar. Yıldırım, o yıldırım insan, o müthiş baş döndürücü insan, Anadolu'da beyleri bir araya getiren insan, İslam'ın kaderi üzerinde müsbet tesiri çok büyük olmuş olan o büyük insan, o gözü dönük kahraman, ona içki içmiştir diyenlerin dilleri kurusun. Osmanlı içki içmez,
onların içinde 3-5 deliden başka Allah'ın yasak ettiği menhiyatı irtikap edecek yoktur. Safımızda dahi olsa dili kurusun diyorum. O Allah Resulü'nün aşıkı, Kur'an uğrunda büyük fatih olma gayreti içinde, cehdi içinde müthiş aksiyon adamıdır. Avrupa'yı sindiren bu büyük insan mükerreren İstanbul'u kuşattı. Ni'mel emir sırrına mazhar olmak istiyordu. İstanbul'un surları dibine gelen her fatih namzeti Allah Resulü'nün elini sırtında görüyor. Ne güzel emirsin sen iltifatını duyuyor gibi geliyordu. Ama kader ona nasip etmemişti. Yezid'e nasip olmadığı gibi Mezid'e de nasip olmamıştı bu iş. Bu işi yapacak insan daha o gün Beşik'te de değildi. Onu Edirne sinesinde geliştirecekti. O gelişirken, büyürken, gözü büyük, görüşü büyük, ufku geniş, büyük sadr-ı azamları vardı. Çandarlıları vardı, Zaganosları vardı, Evranosları vardı, Gazi Mihalleri vardı etrafında. Hepsinin nazarı İstanbul'da, Allah Resulü'nün ne güzel emirdir, ne güzel askerdir iltifatını nefislerinde toplayabilmek için, ona mazhar olabilmek için aşk ve iştiyak içinde yanıp tutuşuyorlardı. Allah genç bir insana nasip edecekti. O İstanbul'u bir yüzük gibi takacaktı, ona bir fes, bir kaş olarak da Ayasofya'yı koyacaktı. Ne zaman Ayasofya İstanbul'la ikinci bir fethe muvaffak olunacak, İstanbul yeniden fethedilecek, Ayasofya'da İstanbul yüzü üzerine kaş olarak konacak, o zaman Müslümanlar gülecek, o zaman biz güleceğiz, o zaman hepimiz güleceğiz. Şurada aklıma hutur eden bir şey nakledeyim. Vicdanı olan, içinde kalp taşıyan, sinesinde heyecan bulunduran herkes mustaripti. Herkesin dudağında bir ağlama vardı, herkesin içinde bir inilti duyuluyordu. Muhakkak büyük mustarip Selahaddin'di. O Haçlılar karşısında kendini tutumsuz, kelimsiz ve gayri muvaffak görüyordu. Mescide her giriş çıkışında yüzüne bir sinek düşse 40 parça olur gibi abus bir çehreyle, mütekallis bir çehreyle girip çıkıyordu. Bu devlet reisine gülmenin, beşuş çehreli olmanın faydalarını anlatayım diye benim gibi bir hatip ona nasihat etmeye kalkıştı. Güleç yüzlü olmanın faydalarını anlattı. Selahaddin de camide dinliyordu. Ama Kutsi Şerif'te de Haçlıların atları bağlı bulunuyordu. Nebilerin asırlar boyunca mihrabı olan Kutsi Şerif, Hz. Davud'un neyinden ıstırapların yükseldiği sahra, Haçlıların atlarının tavlası haline getirilmişti. Selahaddin bunu içinden müdrikti. O beşaşetten bahsetti. Güleç yüzü olmadan bahsetti. Çıkarken hükümdar yanına sokuldu. İmam Efendi bana öyle geliyor ki benim durumumu dile getirdin. Bana öyle geliyor ki bana dokundurdun. Orada benim mukaddes mabedim kafirlerin elinde bu vaziyette dururken nasıl gülerim Allah için sen söyleyiver diyordu. O gün Müslümanlar gülecektir. Selahaddin'in inleyen kemikleri de gülecektir. Nebiler Nebisi'nin mustarip ruhu da gülecektir. Gülmesini, ağlamasını bilemeyen, takdir edemeyen herkes gülecektir. Allah güleceğimiz o günü bize göstersin. Ümmeti Muhammed'i güldürsün. La inne ahsenel kelam ve ebla'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم على محمد.